Sevgili dostlar, 22. sözden 2. makamından okumaya devam edeceğiz. Tevhid parıltıları lemalarından 8. lemadan devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 8. lema. Nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki o tarla herhalde tohum sahibinin tahtı tasarrufunda olduğunu, hem o tohum dahi tarla sahibinin, tarla mutasarrıfının tahtı tasarrufunda olduğunu gösterir. Sahibi kimse tarlaya ekilen tohumu da o ekiyor yahut ektiriyor demektir. Tohumu birisi bir tarlaya atıyorsa o ektiği tohum da o tarlanın sahibinin o olduğunu gösterir. Böylece tohum tarlaya, tarla tohuma delalet eder. Bakalım buradan nereye gelecek? Öyle de şu anasır denilen mezrai mevcudat, masnuat, anasır denilen mezrai masnuat, vahidiyet ve besatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mucizat-ı kudret ve kelamat-ı hikmet kelamları olan nebatat ve hayvanat mümaselet ve müşabehetleriyle beraber çok yerlerde intişarı, her tarafta bulunup tavaddunları, yani bitkiler ve hayvanların her yere böyle tohum gibi ekilmeleri, oraları vatan edinmeleri, tek bir sani muciz numanın tahtı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarzda gösteriyor ki güya her bir çiçek, her bir semere, meyve, her bir hayvan o saniyin bir sikkesidir, bir hatemidir, birer turrasıdır. Her nerede bulunsa lisan haliyle her birisi der ki, yani her bir bitki, her bir hayvan, her bir çiçek, dünyanın neresinde mesela burada erik ağacı var, şeftali ağacı var, Avustralya'da da var, Kanada'da da var. Yani dünyanın dört bir tarafında işte buradaki tavus kuşu, orada da tavus kuşu var, burada güvercin, orada. Bunların böyle bir iken her tarafa yayılmaları ne söylüyor? Efendim, ben kimin sikkesiyim? Bu yer dahi onun masnuudur. Değil mi? Bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım? Bu vatanım dahi onun mensucudur. Demek en edna bir mahluka rububiyet, en basit bir canlıya Rab olmak, bütün anasırı kabzayı tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek, düzenlemek ve idare etmek, bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabzayı rububiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet, her bir fert sair efrada mümasilet ve misliyet lisanı ile der: kim bütün nev'ime malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Mesela her bir fert dediği, mesela her bir güvercin diyelim, her bir tavus kuşu, her bir erik ağacı, değil mi? Her bir kiraz ağacı ne diyor? Kim bütün nev'ime, yani dünyadaki bütün eriklere, bütün tavuslara, bütün kirazlara malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Yani hepsini yapamayan, çünkü hepsi aynı özellikler taşıyor. Aynı özellikleri veren aynı zat olabilir. Tevhid mührü. Yani hepsini yapamayan bir tekini de yapamaz. Hepsine sahip olamayan bana da sahip olamaz der.
sair efrada mümaselet ve misliyet lisanıyla bunu söylüyor. Her nevi sair nevilerle beraber yeryüzünde intişarı lisanıyla der: kim bütün sat-ı arza malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Arz sair seyyarat ile bir güneşe irtibatı, diğer gezegenlerle beraber tek bir güneşe bağlılığı ve semavat ile tesanüdü lisanıyla der: kim bütün kainata malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Evet, faraza zişuur bir elmayı, yani burada intak sanatı yapıyoruz veya teşhis sanatı yapılıyor. Zişuur, yani şuur sahibi bir elmayı, bir elmaya biri dese sen benim sanatımsın, o elma lisan-ı hal ile ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir, yani yayılmış bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, bütün meyve ağaçlarına, belki bütün bahar sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedayayı rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen bana rububiyet dava et. O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. Evet. 8. lema bu kadardı. Ya demek ki yani dünya öyle girift, yani fertler, neviler, nevilerin birbiriyle alakaları, efendim, yani birbiriyle alakalı olmayan bir şey yok. Bir şey yok. Dolayısıyla her şey her şeyle alakalı olduğu için demek ki bundan çıkan bir sonuç bu. Her şeyin birbiriyle alakasını bilen, her şeyi her şeye göre yaratan tek bir yaratıcı yaratmış. Her şeyi yaratamayan tek bir şeyi de yaratamaz. Bir şeyin yaratıcısı olmak için her şeyin yaratıcısı olmaya kadir olmak lazım. Her şeyi yaratma kudretine sahip olmak lazım. Yoksa yaratamaz. Evet. Bu sık sık hatırlatılıyor. Yani mesela diyelim bir insan, değil mi, bir çocuk doğuyor. Yani bu çocuğu kim yaratıyorsa, yeni doğan bu çocuğu, bütün insanları yaratmış olması lazım. Bütün insanları yaratanın o olması lazım. Her insan kainatın özeti, değil mi? Kainatı onda toplayan birisi olması lazım. Yoksa tüm insanları yaratamayan, bu yeni yarattığı insanı onlardan farklı bir yüzle, farklı bir sima ile, farklı bir sesle, farklı bir karakterle, farklı bir parmak iziyle, farklı bir göz korneası ile yaratamaz. İşte tevhid mührü. Değil mi? Hepsini bilecek ki bunu hepsinden farklı yapacak yani. Ve hepsiyle aynı özelliklerde yapacak. Çünkü farklı birisi yaratsaydı o da derdi ki ben de 2 kolu olmasın da 3 kollu bir yaratayım yani. Veya 3 gözlü, 4 gözlü yaratayım. Gözün birisini başka yere koyayım. Değil mi? Değiştirirdi yani. Tarzını değiştirirdi. Öyle değil. Çok milyarda bir, milyonda bir, milyonda bir veya binde bir diyelim. Böyle hilkat garibesi kimseler oluyor. Onların ayrı bir hikmeti var. Normalde herkes aynı. Doğan herkesin kalbi aynı yerde atıyor. Değil mi? Gözleri aynı yere, göz çukurlarına konmuş. Dili aynı yere konmuş. Değil mi? Öyle kemik yapısı, iskelet yapısı aynı. Demek aynı yaratıcı yaratıyor. Yani hem aynı özelliklere sahip
aynı organları taşımasıyla aynı yaratıcının eseri olduğunu gösteriyor. Hem farklı simasıyla, parmak iziyle de onun iradesini gösteriyor. Yani o bunu onlardan farklı tercih yapmış. Farklı yapmış. Ama gene de hepsini bilemeyen bu farklılığı yapamaz. Orada da yine tevhid mührünü okuyabiliriz. Evet, 9. lemada bakalım ne var? Cüzde, cüzide, külde, küllide, külli alemde, yani alemin bütününde, hayatta, zihayatta, ihyada olan sikkelerden, hatemlerden, turalardan bazılarına işaret ettik. Şimdi nevilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Neviler, değil mi? Mesela insan nevi bir nev diyelim. İşte erik ağaçları, erik nevi bir nev. Şeftali ağaçları bir nev. Koyunlar bir nev. Bu nevilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet, nasıl ki meyvedar bir ağacın hesapsız semereleri bir terbiye-i vahide, tek bir terbiye, bir kanunu vahdetle bir tek merkezden idare edildiklerinden külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhulet peyda eder ki kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsavi olurlar. Demek kesret, yani çokluk ve taaddüdü merkez, birden fazla merkezin olması her semere için kemiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Yani her meyve için, değil mi, ayrı bir dal, her meyve için ayrı bir kök, her meyve için işte o kökle topraktan mineralleri alıp meyveye ulaştıracak ayrı bir mekanizma olsaydı bir meyve bir ağacın tüm meyveleri kadar zor ortaya çıkardı. Ama tek bir, yani bütün meyveler tek bir gövdeye, tek bir köke bağlı ve aynı kanunla topraktan o mineraller onlara ulaşıyor. Bütün meyveler, binlerce meyve bir meyve kadar kolay oluyor. Çok merkezler işi zorlaştırıyor. Çok ellerin karışması kolaylığa değil, karışıklığa ve zorluğa sebep oluyor. Evet. Demek kesret ve taaddüdü merkez her semere için kemiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım teçhizat-ı askeriyeyi yapmak için orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten kesrete geçse efrat adedince kemiyet cihetiyle külfet ziyadeleşir. İşte her nevide bir müşahede görünen suhuleti fevkalade kolaylık elbette vahdetten, tevhidden gelen bir yusr ve suhulet eseridir. Elhasıl bir cinsin bütün envaı, bir nevin bütün efradı, azay-ı esaside muvaffakat ve müşabehetleri nasıl ispat ederler ki tek bir saniyin masnularıdır. Çünkü vahdeti kalem ve ittihadı sikke öyle ister. Öyle de bu meşhut suhuleti mutlaka ve külfetsizlik, yani her şeyin kolayca yapılışı, yaratılışı vücub derecesinde icap eder ki bir sani vahidin eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan bir suubet, yani imkansızlık derecesine çıkan bir zorluk o cinsi inidama ve o nevi ademe götürecekti. Yani yokluktan varlığa çıkamayacaktı. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a isnat edilse, Allah'a dayandırılsa bütün eşya bir tek şey gibi bir suhulet peyda eder. Eğer esbaba isnat edilse, ayrı ayrı sebeplere dayandırılsa her bir şey bütün eşya kadar suubet, yani zorluk peyda eder.
Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mebzuliyet, sikke-i vahdeti güneş gibi gösterir. Eğer gayet mebzuliyetle elimize geçen şu sanatlı meyveler vahid-i ahadin malı olmazsa, bütün dünyayı verseydik bir tek narı yiyemezdik. Eğer gayet mebzuliyetle, yani mebzuliyet, bollukla elimize geçen şu sanatlı meyveler, pazarlar, işte marketlere gittiğiniz zaman marketlerin meyve, sebze reyonları, pazarlar Allah'ın sofralarıdır yani buralar. Bakıyorsunuz Allah'ın sofraları ne kadar dolu. Değil mi? Ne kadar dolu. O kadar alıyor. Millet halen dolu. Akşamüstü gitsen bile, değil mi? Sofralar. Allah ne kadar çok yaratmış. Ne kadar cömert, ne kadar bol yaratmış. Şimdi bu Allah'ın ikramı olmasaydı bu, değil mi? Bak çok güzel bir cümle bu. Bu kadar bollukla elimize geçen şu sanatlı meyveler vahid-i ehadin malı olmazsa bütün dünyayı verseydik bir tek narı yiyemezdik. Yani kim yapacaktı narı ya? Hadi bakayım bütün dünya, bütün insanlar toplansın bir nar yapsınlar. Değil mi? Yani narın analizini yapıyoruz. İşte şu maddeler var içerisinde, şu elementler var. Değil mi? O sıvıların tahlili yapılabilir. Onları da topraktan geliyor, tamam. Hadi sen laboratuvarda aynı elementleri birleştir ve bir nar yap bakalım. Yapamıyoruz. Değil mi? Ya bir de yapabilsek, değil mi? Yapabilsek o zaman zaten o çok ince işçilik var onun içinde yani. Bir narı 100 liraya yiyemeyiz. Şimdi 1 liraya alıyorsun bir narı. Özellikle cennet meyvesi nar, rumman diye geçiyor. Rahman suresinde rumman, cennet meyvesi gerçekten çok harika. Yani çok harika bir meyve. Dün bir tane nar açtım. Böyle yani her açtığımda hayrete düşüyorum. Neredeyse gözlerim yaşaracak. Yani o güzellik, o incelik, o sanat beni mest ediyor. Elhamdülillah. Evet. Hepsi öyle yani. Hepsi öyle. İnsan sadece hayvan gibi ye'kulûne kel en'am diyor Kur'an'da yani. Hayvan gibi yerler diyor. Allah korusun. Hayvan gibi değil yani. Biz insan gibi yememiz lazım. İnsan gibi yemek tefekkür ederek. Ya Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Bir topraktan neler yaratıyorsun yani. Basit bir topraktan, sudan bize neler sunuyorsun. Bunlar senin ikramın. Hepimiz sana muhtacız. Senin nimetlerinle dolu sofralarımızın başında. Senin misafiriniz diye böyle o kulluk onurunu hissetmek, o tefekkürü yapmak işte bizim hayvandan farkımızdır. Bizi insan yapan tarafımızdır. Rabbimiz tefekkürümüzü geliştirmeyi nasip etsin. Efendim, peki 10. levmaya geldik. 10. levma tecelli-i cemaliyeyi gösteren hayat. Cemal tecellisini gösteren hayat. Nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecelli vahdettir. Tecelli celali izhar eden memat dahi, celal tecellisini gösteren ölüm dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Evet, mesela velillahil meselül e'ala. Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi yani lemalanan, böyle parıldayan şeffafatı, bütün şeffaf işte aynalar, camlar, şimdi yani kar tanecikleri bile, karın zerrelerinde bile o güneşin
şeyleri görüyorsun ya, böyle kıpır kıpır parıltılar. Aynalarda, camlarda, akan bir suyun kabarcıklarında veya bir denizin dalgacıklarında görünen, seyredilen bütün bu parıltılar güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi o kataratın ve şeffafatın grubuyla gitmeleriyle beraber arkalarından gelen, yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşcikler ve ışıklar ve nurlar bir baki, daimi, âli, tecellisi zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar zuhuruyla, ortaya çıkmalarıyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla, zevalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Çünkü o su akıp gidiyor yani. Irmak dedi ya, ırmaktaki su akıp gidiyor. Ama o arkadan gelen sularda yine parıltılar devam ediyor. Demek ki o parıltılar o suyun, akıp giden suyun kendisine ait değil. Çünkü kendisinin olsa, parladığı, yani parlaklığın aksettiği şeye ait olsa, kaynak o olsa onlarla beraber o da gider. Gitmiyor ama yani sular akıp gidiyor ama parıltılar sona ermiyor, bitmiyor. Demek ki devamlı bir kaynaktan geliyor. Güneşi gösteriyor. Değil mi? Onlar demek ki o parıldamasıyla güneşe şehadet ettikleri gibi akıp gidenlerle beraber gitmeyip arkadan gelenlerde yine parıltıların devamlı olması güneşin bekasına, devamlılığına delalet ediyor, işaret ediyor. Demek o parlayan kataratlar zuhuruyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla, zevalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale, yani mevcudatı şimdi zaman büyütelim, daha kuşatıcı bir bakışla bakalım, bakış açımızı büyütelim. Zaman ırmağında her şey akıp gidiyor yani. Biz de zaten akıyoruz. Zaman ırmağında akıp gitmeyen bir şey yok. Bu zaman ırmağında akıp gidenlerde gördüğümüz özellikler, o parıltılar gibi. Oradan şimdi Allah'ın ebediyetine delil çıkaracak. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale, vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun, vücubu vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi zevalleriyle, ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Evet, gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuat-ı cemile, mevcudat-ı latife elbette bir âli ve sermedi ve daimut tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi o masnuat esbab-ı zahiriyeyi süfliyeleriyle, zahiri süfli sebepleriyle beraber zeval bulup ölmeleri o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal katiyen ispat eder ki şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler bütün esması kutsiye ve cemile olan bir Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in tazelenen
sanatlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır, taharrük eden ayneleridir, birbiri arkasından gelen sikkeleridir, hikmetle değişen hatemleridir. Evet, elhasıl şu Kitab-ı Kebir-i Kainat nasıl ki vücut ve vahdete dair ayat-ı tekviniyeyi bize ders veriyor. Allah'ın varlığına ve birliğine dair ayat-ı tekviniyeyi, yani tekvin oluş demektir. Yaratılış ayetlerini bize ders veriyor. Yani Kur'an ayetleri nasıl Allah'ın varlığını, birliğini bize ders veriyor. Değil mi? Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'ın isimleri, sıfatları Kur'an'da bize öğretiliyor. Yani büyük Kur'an olan kainatta da her varlık, her yaratılan şey, her meydana gelen olay Allah'ın varlık ve birliğini, yani tevhidi, o da tevhid ayeti olarak bize gösteriyor. Elhasıl şu Kitab-ı Kebir-i Kainat nasıl ki vücut ve vahdete dair ayat-ı tekviniyeyi bize ders veriyor, öyle de o Zat-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet eder. Zaten Cenab-ı Hakk'ı bu sıfatlarıyla tanıyoruz yani. Bütün sıfatlarını da bize gösteriyor, yansıtıyor. Kim? Kitab-ı Kebir-i Kainat. O Zat-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet eder. Kemal sıfatlarına, cemal sıfatlarına ve celali sıfatlarına şehadet eder ve kusursuz ve noksansız kemali zatisini ispat ederler. Kusursuz ve noksansız kemali zatisini ispat ederler. Zatının kemalini ispat ederler. Çünkü bedihidir ki, yani açıktır ki bir eserde kemal, o eserin menşe ve mebdeyi olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise ismin kemaline ve ismin kemali sıfatın kemaline ve sıfatın kemali şeyni zatinin kemaline ve şeynin kemali o zat-ı zişuunun kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Bu sıralama birçok yerde yapılıyor. Biraz ayrıntı gibi görünüyor ama tabii Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolunda çok önemli hakikatler bunlar. Şimdi bir defa bak, görünenden görünmeyene bizi ulaştırıyor. Bilinenden bilinmeyene ulaştırıyor. Görünen nedir? Bu kainatta olaylar oluyor, yani fiiller oluyor, bir şeyler oluyor. Değil mi? İşte dünya dönüyor. Dünyanın kendisi zaten bir fiil. Dünyadaki tüm fiiller, mevsimler, baharda, yazda, kışta, işte yağmurun, karın yağdırılması. Bunların hepsi fiil. Gördüklerimiz fiil, yani bir fiil. Benim elimi kaldırmam bir fiil, indirmem bir fiil, değil mi? Size bakmam, görmem bir fiil, işitmem bir fiil. Böyle fiilleri görüyoruz ve kendimiz yaşıyoruz. Şimdi bu fiillerin arkasında ne var? Bir daha bu sıralamaya bakalım. Bedihidir ki bir eserde kemal o eserin menşe ve mebdeyi olan fiilin kemaline delalet eder. Eser, önce eser. Eserleri görüyoruz. Allah'ın eserleri. Bu eserlerin mükemmelliği, değil mi? Bir fiille meydana geliyor onlar. O eserin kaynağında, başlangıcında olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise ismin kemaline. O fiil sahibinin isminin kemaline. İsmin kemali sıfatın kemaline. İsimlerin kaynağı da sıfatlar. Ve sıfatın kemali şeyni zatinin, yani zati
özelliklerinin kemaline ve şeyinin kemali o zat-ı zişuunun, bütün o işleri yapan zatın kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Delil olur. Mesela nasıl kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinatı, bir saray görüyoruz. Bir mükemmel süslemeleri var, nakışları var. O nakışları ve tezyinatı arkalarında bir usta efalinin, usta bir zatın fiillerinin mükemmeliyetini gösterir. O efalin mükemmeliyeti, o fail ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir. Ve o sanat ve sıfatlarının mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuun-u zatiye denilen kabiliyet ve istidad-ı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir. Demek şuun demek yani bize göre kabiliyet ve zatındaki istidat, yapma gücünün mükemmeliyetini gösterir. Ve o şuun ve kabiliyeti zatiyenin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyeti zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir, gösterdiği misüllü. Aynen öyle de. Şu kusursuz, fütursuz, hel teramin futur, sırrına mazhar olan, yani bir eksiklik, bir kusur bulunamayan şu asar-ı meşhude-i alem, bu alemdeki müşahede edilen tüm eserler, şu mevcudat-ı muntazamayı kainatta olan sanat ise bil müşahede bir müessiri zil iktidarın kemali efaline delalet eder. O kemali efal ise bil bedahe o faili zülcelalin kemali esmasına delalet eder. O kemali esma ise biz zarure o esmanın müsemma-i zülcelalinin kemali zatına, kemali sıfatına delalet ve şehadet eder. Ve o kemali sıfat ise bil yakin ve bil yakin o mevsuf-u zülkemalin kemali şuununa delalet ve şehadet eder. O kemali şuun ise bil bihakkal yakin o zişuunun kemali zatına öyle delalet eder ki bütün kainatta görünen bütün enva-ı kemalat onun kemaline nispeten sönük bir zilli zayıf, yani sönük bir zayıf gölge suretinde bir zat-ı zülkemalin ayat-ı kemalini ve rumuz-u celali ve işarat-ı cemali olduğunu gösterir. Bir zat-ı zülcelalin ayat-ı kemali, yani kemalinin ayetleri, celalinin işaretleri, rumuzu ve cemalinin işaretleri olduğunu gösterir. Evet, böylece gördüğünüz gibi hep kainattan deliller, varlıktan, gördüklerimizden, onların gerisinde görünmeyen yaratıcıya ait deliller ve bürhanlar sıralanıyor. Yani bu bakış açısıyla zaten insan hemen arkasını görüyor. Yani görünen yüzünden görünmeyen yüzüne intikal ediyor. Arka planı düşündüğü zaman da Allah'ı tanımış oluyor. Çünkü arka planda Allah'ın tüm eserlerin arkasında Allah'ın fiilleri var. Allah'ın fiillerinin arkasında Allah'ın isimleri var. Allah'ın isimlerinin arkasında Allah'ın sıfatları var. Allah'ın sıfatlarının arkasında Allah'a ait şuunat dediğimiz özellikler var. Onun da arkasında onun zatı var. Mukaddes ve münezzeh zatı var. Zatının mahiyetini bilemiyoruz ama bütün bu olup biten gördüğümüz her şeyin kaynağının o olduğunu anlıyoruz ve ona iman ediyoruz. İnşallah bu imanla, bu ikrarla ölürüz ve ebedi cennetinde onun
eserlerini seyretmeye, temaşaya devam ederiz ve orada onun o mukaddes zatını da bu dünyada anlayamadığımız, göremediğimiz, bize meçhul olan zatını da onun lütfuyla görenlerden oluruz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.